Merhaba arkadaşlar. Ücretsiz bir API bulduk. Bu ücretsiz API'yi programa entegre ettik. Artık ücretsiz API kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Ücretsiz API ile de verileri çekebiliyorsunuz ve en doğru değerleri alıyor. Onun testini yaptık. Sisteme entegre ettik. Giriş yapıyorum sisteme. Hemen test edelim beraber. Otomatik izlek oluştura tıkladım. Böyle bir pencere açıldı. Bu pencereyi büyüttüm. Burası Sofraz'ın koordinatı zaten her zamanki gibi. Git butonuna basıyorum. Pinimi oluşturdu. Bu ücretsiz bir yapı olduğu için yani erişim aslında hızlı ama bazı zamanlarda yavaşlıyor. Çünkü neden? Ücretsiz. Herkes kullandığı için. Şimdi pinin üstüne gidiyorum. Pinin üstüne geldim. Bakın bu şekilde kalsın harita. Böyle yapmayın. Bu şekilde göre göre alanınızı seçin. Burada yapmam gereken şey alanı seç butonuna basmak. Alanı seç butonuna bastım. Geldim buraya. Mouse'un sol kliğine bir kere bastım. Bıraktım. Aşağıya doğru çektim. Tekrar mouse'un sol kliğine bastım. Alanımı seçtim. Şu anda alanı tarıyor. Alanı taradıktan sonra bu kloserin içine atacak bunu. Bakın yolladı buraya. Buraya geldi. Şimdi bu Sofraz. Sofraz'ı taradık. Hemen şuradan ben Midas'ın koordinatını alayım. Midas'ın koordinatını aldım. Geldim yukarıya. Git dedim. Pin atmasını bekliyorum. Pinimi attı. Pine doğru yaklaşıyorum. Midas'ın üstüne geldim. Bu büyük olduğu için şurayı 10 yapayım. Çok beklemeyelim. Bu şekilde ayarladım. Alanı seç diyorum yine. Geliyorum buradan. Tutuyorum bunu. Alanımı seçiyorum. Seçtim, bıraktım. Yukarıdaki barın dolmasını bekliyorum. Kaydetmesini bekliyorum. Sistemi kaydetsin. Dosyamızı kaydetsin. Dosyamızı kaydettikten sonra hemen tarama işlemine başlayıp sonuçlarımızı görelim arkadaşlar. Evet, bunun da taraması bitti. Bunu da define rota 1 olarak klasöre kaydetti. Bakın, ikisi de burada. Şimdi bunların taramasını yapalım. Harita kısmıyla işimiz yok. Hemen surferimi açayım şurayı. Dosya yolu seç. Bu Sofraz'dı. Sofraz'ı bir tarayalım. Evet, Sofraz'ın taraması bitti. Şuradan şöyle yapayım bir de. Bunu buradan kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Renklerimizi açalım. Koordinatlarımızı silelim. Koordinatlarımı sildim. Renklerimi vereyim. Renklerimi verdim. İkisini üst üste aldım. Sofraz olarak kaydedelim bunu. KMZ olarak. Sofraz dedim, kaydettim. Geliyorum. Dat dosyası seç. Midas'ımız neydi? 1. Şuradan tam ince detay olarak bir analiz yapsın. Analiz bitti. Hemen şuradan geneli seçtim. Tekrar analize başlat dedim. Bunun da analizi bitti. Sonuçlar çıktı. Artık uygulamayla işim yok. Kapattım. Hatta şunu da kopyalayayım. Buraya yapıştırdım. Hemen rengimizi açalım. Pinlerimizi kaldıralım. Koordinatlarımızı kaldırdıktan sonra renklerimizi verelim. Rengimi verdim. Rengimi verdim. Bunu da üst üste alayım şöyle. İkisini üst üste aldım. Bunu da Midas olarak kaydediyorum. Bunu da Midas olarak kaydettim. Geldim tekrar klasörüme. Sofraz'ı bir açalım. Sofraz'ı açtık. Bakın arkadaşlar, bir şey anlatmamın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Her şey yerli yerinde duruyor. Hemen Midas'a gidelim. Midas'a geldim. Yakınlaştım. Burada da şöyle yapalım yine. Gördüğünüz gibi benim yine bir şey anlatmama gerek yok. Girişimiz, odamız bariz yerlerinde duruyor. Belli.
Çok net bir şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi bu harita uygulaması ücretsiz bir harita uygulaması. Harita API'si daha doğrusu. Onun için bu uygulamanın fiyatını değiştirdi. Şimdi uygulamanın fiyatını değiştirmesinin sebebi de biz bu API'ye bir para ödemiyoruz, bir bedel ödemiyoruz. Bizim ödemediğimiz bedeli siz niye ödeyesiniz? Bizim aldığımız sadece sistemin analiz kısmının ücreti. Ha bu haritayı ben ayrıyetten kullanmak istiyorum diyen olursa maalesef haritayı ayrıyetten vermiyoruz. Aynı programın içinde. Burada almak isteyen arkadaş ben ücretli API, ücretsiz API yani ücretli harita, ücretsiz harita kullanmak istiyorum dediklerinde fiyatımız ikiye bölündü artık. İki ayrı fiyatımız var. Bu ücretsiz API'de şu var. Bunun bir garantisi yok. Yani bu bir yılda sürebilir, kapanmadan gidebilir. 10 yılda kapanmadan gidebilir ama 3 ay sonra kapanabilir. API'ye erişim olmayabilir. Sistemi değiştirebilirler. Bunun bir garantisi yok. Ama ücretli API'de dediğim gibi bu garanti çünkü biz bunun parasını ödüyoruz ve bir işletme. Yani adamların sadece işi haritayla uğraşmak. Onun için onda bir kayıp olmaz. Kayıp olsa da hemen alternatif olarak başka bir tane API entegre ederiz. Çünkü 4 tane alternatif API'miz var. Aynı değerleri alabildiğimiz. Yalnız bu ücretsiz API'de çok net şekilde değer veriyor. Yükseklik değerlerini veriyor. Hemen bunu kapattım arkadaşlar. Söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi bazı arkadaşlar daha önce DapLogic'i kullanıyordu. DapLogic haritası üzerinden yapıyordu bu işlemi. DapLogic haritası şu anda patladı. Çünkü neden? Erişimi engelledi. O kadar fazla kullanım olduğu için erişimi engelledi. Pin değerlerini kısıtladı. Ben şu anda DapLogic patladığı için bunu söylüyorum. Eğer patlamamış olsaydı yani hala çalışıyor olsaydı ben bunu kesinlikle söylemezdim. Çünkü diğer bu işi yapan arkadaş onun üzerinden para kazanıyordu. Onun için ben hiçbir zaman açık etmedim. Açık etmeyi de düşünmüyorum. Çünkü bu adamın da bir emeği var ortada. Emek sarf etmiş. Bu uygulamayı yazmış. Arka tarafta bir harita bulmuş. Onu kullanmış vesaire vesaire vesaire. Yani burada bir emek var. Bu emeğin karşılığını tabii ki de sizden talep edecek. Şimdi bizde ne? Bir tane dosyamız var. Bir tane egzemiz var. Bütün her şeyler bu egze altında. Net bir şekilde basıyorsun. Otomatik izlek oluştur. Hatta hemen şöyle otomatik izlek oluştur. Git diyorsun. Git dedikten sonra üstüne geldim. Üstüne geldim. Alanı seç diyorum. Geliyorum buradan. Bunu tutuyorum. Seçtim. Kaydetmesini bekliyorum buradan. Kayıt olsun. Yani yapılan işlem çok basit. Define rota 2 olarak kaydetti. Geldim buraya. Dosya yolumu seç. Datımı seçtim. Surferimi açtım. Data analizine başla dedim. Hepsi bu kadar. Daha başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bütün yapmanız gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle bir renklendirelim. Rengimizi de açalım. Bakın gördüğünüz gibi hatta bunu da hemen haritanın üstüne atalım. Nasıl tararsanız tarayın size net sonucu verir. Şunu da Sofraz 1 olarak kaydedeyim. Sof 1 olarak kaydedeyim. Kaydet dedim. Tamam dedim. Geliyorum. Sof 1'i seçtim. Sofraz'a gidiyoruz. Şunları kapatayım. Bakın arkadaşlar. Aynı sonuç. Değişen bir şey yok. Aynı sonuçları tekrar aldık. Yani bunu nasıl tararsanız tarayın size vereceği sonuç aynıdır. Nereden tararsanız tarayın siz bu sonuçları alıyorsunuz zaten. Onun için arkadaşlar şimdiden hepinize kolay gelsin. İnşallah aradığınızı bulursunuz diyorum. Kendinize çok iyi bakın.